Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Bu akşamki Password Türkiye webinarine hoş geldiniz. Bu akşam aramızda değerli panelistler bulunmaktadır. Ve bu webinarimizde sıfır emisyon ve sıfır emisyonun geleceğine yönelik çeşitli sorular sorulacak. Bu soruların cevaplarıyla da bu konu hakkında bilgilenme şansına sahip olacağız. Ben öncelikle Busworld Türkiye Fuarı'ndan bahsetmek istiyorum. Bu sene 9.'sü düzenlenecek olan Busworld Türkiye Fuarı global bir fuar ağının Türkiye ayağıdır. Türkiye dışında Arjantin, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, Hindistan ve tabii ki fuarın çıkmış olduğu ülke olan Belçika'da düzenlenmekte olan bir fuarlardır. Bu fuarımızda sadece otobüs ve otobüs yan sanayi bulunmaktadır. Yani kamyon gibi başka ağır vasıtalar bulunmaz. Minibüs de vardır. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenleyeceğimiz bu fuarda 26-28 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecektir. Fuarımızda bu akşam aramızda bulunan değerli panelistler Otokar firması ve Karsan firmasının dışında Anadolu Isuzu, BMC, Güler Yüz, Iveco, Mapar gibi otobüs üreticileri ve otobüs karosericileri ve buna ilaveten de bu sene aramızda yeniden bulunacak olan Aselsan firmamız vardır. Fuarımız herkesi zamanı gelince bekleriz 26-28 Mayıs tarihlerinde. Ben sözü değerli panelistlerimize bırakmadan önce onları bir takdim etmek istiyorum. Öncelikle Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Kemal Karayormuk hocamız bugün moderatörlük yapacaktır. Moderatörlüğünü yapmış olduğu bu webinerde Karsan'dan Ar-Ge Direktörü Barış Hulusioğlu Bey bulunmaktadır ve Otokar'dan Ticari Araçlar Mühendislik Grup Direktörü Erdal Usta da vardır. Kendilerine ben burada oldukları için teşekkür ediyorum. Bizi sıfır emisyon konusunda aydınlatacaklar, verecekleri cevaplarla. Bu vesileyle ben Belçikalı meslektaşım Hannes Bey'e bir video gösterecek fuarla ilgili. Hannes Bey videoyu gösterebilirsiniz. Ondan sonra sözü Kemal hocamıza bırakıyoruz. Hocam. Değerli webinar katılımcıları, değerli dinleyiciler, Busworld Türkiye tarafından organize edilen sıfır emisyonlu araçlara ait yapacağımız webinara hoş geldiniz. Ben katılımcıları ve dinleyicileri hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz sıfır emisyonlu araçlar hızlı bir şekilde piyasaya girmeye başladı. Bunun ticari araç dünyasına yansıması da kaçınılmaz. Ben öncelikle katılımcılarımıza kendilerini tanıtmak için söz vermek istiyorum. İlk önce Barış Bey'e söz veriyorum. Kendisini bir tanıtsın. Merhaba, iyi akşamlar. Ben de herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Barış Hulusioğlu, Karsan'da Ar-Ge Direktörü olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır Karsan'da görev almaktayım.
Daha öncesinde Hexagon Stüdyo'da bir 11 yıllık geçmişim var. Dolayısıyla 16 yıldır otomotiv sektöründe çalışmalarıma devam ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz Barış Bey. Buyurun Erdal Bey. Ben de herkese merhaba diyerek başlamak istiyorum. İsmim Erdal Usta. Ben de Otokar'da mühendislik grup direktörüyüm. Hem ticari otobüs grubunda hem de kamyon grubunda tasarım görevim var. Ben de 17 senedir Otokar'da çalışıyorum. Sürekli mühendislik fonksiyonlarında bulundum. Şimdi de ticari araçlar kısmında çalışmaktayım. Teşekkür ediyorum Erdal Bey. Şimdi ilk önce webinarın işleyişiyle ilgili bir bilgi vereyim. Biz değerli webinar katılımcılarına Barış Bey'e ve Erdal Bey'e birer soru soracağız. Onlar soruları cevap verecekler. Daha sonra bu soruları bitirdikten sonra katılımcılarımızın, dinleyicilerimizin sorularını alacağız son bölümde. İlgili katılımcılarımızdan bu sorulara cevap vermelerini isteyeceğiz. Böyle bir basit yöntemimiz var. İlk önce kendi bu soru cevap faslını tamamlayalım. Ondan sonra katılımcıların bu sorular dışında soruları varsa, merak ettikleri konular varsa ya da açılmasını istedikleri, bizim konuştuğumuz ama daha çok açılmasını istediği konular varsa onlara da değineceğiz. Ben ilk soruyu soruyorum. Harf sıralamasına göre gideceğiz. Alfabetik sıraya göre gideceğiz. İlk önce Barış Hulusioğlu Bey'e soracağım. Şimdi piyasada yer alan sıfır emisyon araçlarınız nelerdir? Gelecekte hangi araçları sunacaksınız? Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Barış Bey, teşekkür ediyorum. Biz Karsan olarak 2015 yılından bu yana yoğun bir şekilde elektrikli araçlar ve otonom araçlara yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların neticesinde şu anda 6 metreden 18 metreye kadar %100 elektrikli araçlara sahip durumdayız. Bunlar e-Jest, e-Atak, e-Ata 10, 12, 18 metre olmak üzere 5 farklı modelimiz var. Bunlara bir de Atak aracımızın otonom versiyonunu da dahil edersek 6 farklı ürünümüz var bu segmentte. Karsan olarak da amacımız özellikle bu çevreci gelişmeler neticesinde Avrupa'da ve global pazarda önemli bir oyuncu haline gelmek. Bununla ilgili gelecek projelerimiz tabii ki var. Farklı projeler, farklı yakıtlı araçlar üzerinde çalışıyoruz ama şu anda Ar-Ge çalışmaları seviyesinde bunlar ürüne dönüşmesi noktasında bir miktar daha zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla ürünlerle ilgili detay bilgi vermek için şu anda çok erken ama geleceğe doğru çok yoğun bir şekilde sıfır emisyonlu ve hatta otonom araçlarla ilgili detaylı çalışmalar yapmaktayız. Teşekkür ediyorum Barış Bey. Aynı soruyu Erdal Usta Bey'e sormak isterim. Piyasada yer alan sıfır emisyonlu araçlarınız nelerdir? Gelecekte hangi araçları sunacaksınız? Erdal Bey, buyurun. Teşekkürler. Şimdi Otokar bir Koç Holding şirketi. CEO'muz Sayın Levent Çakıroğlu Holding genelinde bu sıfır emisyon konusunda çok önemli adımlar atıyor. Bir Dünya Ekonomik Forumu 2019 yılında bir yeşil mutabakat açıkladı. Burada Dünya Ekonomik Forumu'nda da bir 30 şirketin CEO'su bir araya gelerek bir CEO eylem grubu oluşturdu. Biz de holding olarak yeşil mutabakatı desteklemeyi ve COVID-19'dan sonra bu yeşil toparlanmayı hızlandırmak amacıyla bu eylem grubuna katıldık. Ülkemizi de bu noktada Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu Bey temsil etmektedir. Burada aslında amaç Avrupa Birliği'ne rekabet üstünlüğü kazandıracak yeni bir ekonomik büyüme stratejisi hedefleniyor. Bizim de Otokar olarak aslında pazarımız, hedef pazarımız Avrupa. Dolayısıyla biz de bu anlamda çok önemli adımlar atıyoruz. Bu bir aslında geçiş süreciyle oldu. Şöyle diyebiliriz, biz de 2009 yılından itibaren bu çalışmalara başladık. Önce hibrit araçlar yaptık, ardından doğalgazlı araçlar yaptık. Sürekli emisyonu azaltacak çalışmalar yaptık. Şimdi de elektrikli ürün ailemizi oluşturduk.
Bu bir geçiş ile oldu. İlk elektrikli aracımızı 2011 yılında çalışmaya başladık ve Fransa'da satışlarını gerçekleştirdik. Bakıldığında arka planda bir güçlü Ar-Ge yapısının bunu desteklediğini görüyoruz. Son dönemde harcamalarımızın %8'ini Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz ve bu sayede bu elektrifikasyonu çok daha hızlı bir şekilde yapmaya başladık. Otokar'ın hedef pazarını Avrupa olarak belirledik ama ülkemizde de yine İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yoğun metropollerde de çok yoğun bir şekilde tercih edilen bir marka. Bu yüzden biz hiçbir tedarikçiye bağlı olmadan kendi markamızda elektrikli araçlarımızda kendi belediyelerimizde kullanmak üzere tasarımlarını halihazırda yapıyoruz. Geçtiğimiz sene bir roadshow düzenledik. Avrupa'da Uluslararası Otomotiv Fuarı'na katıldık. Tedarikçilerimize sponsor olduk. Bu alanda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Teşekkür ediyorum Erdal Bey verdiğiniz bilgiler için. Tabii sıfır emisyon dışında bu elektrikli araçlara geçişte araçların hem yakıt maliyetleri hem işletim maliyetleri ve globalde de baktığınızda finansman maliyetleri konusunda bir sorumuz olacak. Alternatif ürünler de var tabii ki. Bu soruda alternatif ürünleri de soracağız. Şimdi dizel bir araç 100 birim maliyete sahipse aynı araç elektrikli olduğunda fiyatı hangi düzeylerde olabilecektir? Ve bunun doğalgazlı ya da çeşitli LNG, CNG türü ya da hidrojen olduğunda fiyatlar ne olabilecektir? Bu konuda herhangi bir projeksiyonlarınız neler olabilir? Onlara değinirseniz memnun olacağız. Buyurun Barış Bey. Şu anki dönemde değerlendirdiğimiz zaman elektrikli araçların normal dizel araçlara göre ilk sahiplenme maliyeti yaklaşık 2-2,5 kat daha fazla. Ancak işletim maliyetlerini de göz önüne aldığınız zaman yaklaşık 8 yıl içerisindeki bu ilk sahiplenme maliyetindeki arasındaki farkı eritebiliyorsunuz. Dolayısıyla 8 yıl sonrasında elektrikli araçlarla dizel araçlar hemen hemen aynı fiyat seviyelerinde gelmekte. Ancak şu anki teknoloji ve endüstri seviyesinde bu durum söz konusu. Ancak sizler de biliyorsunuz batarya teknolojileri sürekli gelişmekte. Bu kapsamda ciddi inovatif çözümler, uygulamalar söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde özellikle 2030 yılına kadar elektrikli araçların da ilk sahiplenme maliyetlerinin ciddi anlamda aşağıya doğru geleceğini, hatta dizelle rekabet edebileceğini düşünüyoruz. Bunun yanında hani CNG araçlarla diğer alternatif yakıtlara baktığımız zaman CNG araçların maliyetleri yine dizel araçlara göre yaklaşık 1,5 kat daha yukarıda. Fuel cell, hidrojenli araçlar çok daha yeni bir teknoloji. Dolayısıyla teknolojinin olgunluk seviyesinin getirmiş olduğu bir maliyet dezavantajı var. Çok kaba kıyaslamak gerekirse bir fuel cell, hidrojenli bir aracın maliyeti normal dizel araca göre 3-3,5 kat daha yukarıda diyebiliriz. Ama dediğim gibi bunlar şu an için bu şekilde. Teknolojilerinin daha da olgunlaşması, daha da endüstriyel hale gelmesiyle beraber bu rakamların ciddi anlamda aşağıya doğru geleceğini tahmin ediyoruz. Teşekkür ediyorum Barış Bey. Erdal Bey, sizin de bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Özellikle maliyetler, toplam maliyet, finansman konusunda projeksiyonunuzu alalım sizde. Tabii ki memnuniyetle. Aslında bakıldığında şimdi elektrikli araçlarda elektrikli araçların maliyetinin neredeyse yarısını bataryanın oluşturduğunu görüyoruz. Yani motor, soğutma sistemleri, yardımcı sistemler, bunları bir kenara bırakıyoruz. Aracın yürür sistemlerini bir kenara bırakıyoruz. Aracın toplam maliyetinin yarısının batarya olduğunu biz gözlemliyoruz. Neredeyse %40'ının, 35'inin, 40'ının, 45'inin batarya olduğunu gözlemliyoruz. Farklı konfigürasyonlara, farklı enerji yoğunluğunda kaliteli batarya çeşitlerine göre. Şimdi böyle olduğu zaman bir kere mutlaka aracın fiyatının dizel araçtan fazla olacağı kesin. Ancak burada Barış Bey de belirtti. Aslında ilk satın alma maliyeti yüksek çıkmakla beraber toplam ömrüne bakıldığında araçlarımıza biz bir 10 yıllık ömür mutlaka belirliyoruz. Ve bu 10 yıllık ömür boyunca enerji ve bakım maliyetleri, çünkü
bakım maliyetlerinin de biz elektrikli araçlarda çok az olduğunu, neredeyse 5'te 1 oranında daha düşük olduğunu gözlemledik. Yani hem enerji hem de bakım maliyetlerine bakıldığında onların az olması nedeniyle, elektriğin daha fiyatının uygun olması nedeniyle yaklaşık 4-5 sene içerisinde de kendini amorti edebildiğini gözlemledik. Ve hatta 10 yıl içerisinde de elektrikli bir aracın maliyeti dizele göre 2 kat daha düşük oluyor. Yani 10 yılın sonunda siz sanki ikinci bir araç almış gibi aslında bir maliyet avantajı elde etmiş oluyorsunuz. Bakıldığında 10 yıl sonunda dizel bir aracı 100 birim varsaydığımızda elektrikliyi 50 gibi görüyoruz 10 yılın sonundaki maliyetini. Burada doğal gazlı araçlar ikisinin arasına denk geliyor 10 yılın sonundaki maliyeti. Tabii ki yine dizelden daha avantajlı. Hidrojene baktığımız ise burada bir altyapı dolum istasyonlarının henüz daha yaygınlaşmamış olması, bunların kurulumunun zorluğu ve pahalılığı. Bir de hidrojenin şu anda kilogram fiyatı çok pahalı. Bunun biz 10 yıl içerisinde elektrikten daha ucuz hale gelebileceğini öngörüyoruz. Araştırmalara bakıyoruz, makaleleri inceliyoruz. En çok araştırmaların şu anda hidrojen üzerinde yapıldığını görüyoruz ve yakında da bunun ucuzlayacağını düşünüyoruz. Yani maliyetinin 10 yıl sonra elektriklinin de altında olabileceğini öngörüyoruz. Tabii bir yandan batarya fiyatlarının ucuzlaması, teknolojinin gelişmesi hepsi birbirini destekleyen konular. Günün sonunda aslında sıfır emisyona doğru çok kararlı bir ilerleyiş var. Teşekkür ediyorum Erdal Bey. Tabii sıfır emisyon araçların uygulanmasında bunun yan destekleyici uygulamalarının başında finansman geliyor. Bataryanın ayrı finansmanı geliyor. Ben hatırlıyorum ilk elektrikli araçların işte prototipleri çıktığında, bazı fuarlarda, toplantılarda, lansmanları yapıldığında işte aracın fiyatının uygun olduğu, ilk önce aracın fiyatından bahsediliyor. Sonra bir de pil kiralama maliyetleri falan vardı. Tabii bu endüstrinin ilk adımları, ilk apaladığı, işte bir çocuğun emeklediği dönemlerdi. Hatırlarsınız. İşte bir otomobil içindi herhalde. Yine İstanbul'da bir toplantıda tanıtılmıştı. Tabii şimdi o günlerden bugünlere çok değişiklik gösteriyor teknoloji. Bu sıfır emisyon araçlarının uygulanmasını kolaylaştırmak için ilgili geliştirmeler veya yenilikler veya uygulamalarınız var. Araçlarınız için leasing ve benzeri finansal hizmetleriniz var mı? Batarya finansmanı veya leasing ile ilgili çalışmalarınız var mı? Şarj prosesini outsource etmek gibi bu konuda neredeyiz? Ona da bir bakalım. Bu konu hakkında detaylı bilgi vermenizi istiyorum. Bir de tabii şimdi burada yaratılan bir ekosistem var. Bir ticari araç, yolcu taşımacılığı konusunda sizlerin firma olarak uzmanlığınız zaten yolcu taşımacılığı, aracı üretmek. Bu ekosistemin mesela bir dijital altyapısı muhakkak olacak. Bunun işte cep telefonu sürümleri olacak herhalde. Bunlar konusunda ne gibi çalışmalarınız var? Buyurun Barış Bey. Biraz soru zaten sizlerin önünde var ama ben izleyicileri de tabii biraz bilgilendirmek için üzerine düştüm sorunun. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Buyurun Barış Bey. Şimdi az önce de bahsettik. Güncel durumda elektrikli araçların maliyetleri mevcut dizellere göre 2-2,5 kat oranında daha yüksek. Dolayısıyla bu noktada bazı teşvikler veya destekler gerekiyor. Özellikle bizim sektörümüzde, ticari araç sektöründe Avrupa Birliği'nde kamunun ciddi anlamda teşvikleri söz konusu. Elektrikli araç sahiplenme noktasında. Burada özellikle belediyelere bu noktada ciddi teşvikler, destekler veriliyor. Bu da aslında bir nevi bu araçların uygulanmasının devlet yoluyla kolaylaştırılmasının bir yöntemi. Biz Carson olarak şu anda herhangi bir leasing metodu üzerinde çalışmıyoruz. Böyle bir uygulamamız yok şu an için.
Ama önümüzdeki günlerde bununla ilgili bazı potansiyel fırsatlar olursa tabii ki şirket olarak değerlendirilebilir. Şarj noktasına geldiğimizde biz tüm yatırımlarımızı ve geliştirmelerimizi araç seviyesinde yapıyoruz. Dolayısıyla şarj noktasında herhangi bir geliştirme veya uygulamamız veya bir ürünümüz söz konusu değil. Bu noktada biz partnerlerimizle beraber bazı projelere imza atıyoruz. Söz konusu ihaleler olabilir veya bazı talepler noktasında partner şarj üreten, şarj uygulaması yapan partner firmalarımız var. Onlarla beraber projeleri hayata geçiriyoruz. Siz de belirttiğiniz gibi elektrikli araçlar sektöründe, teknolojide ciddi değişimler, dönüşümler söz konusu. Dolayısıyla bizler de bu teknolojileri hızlı bir şekilde ürünlerimize yansıtmamız gerekiyor ki hem rekabet anlamında hem teknolojinin son kullanıcıya hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla tüm gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde de ürünlerimiz üzerinde uygulamak ve bunları kullanıcıya ulaştırmak şeklinde bir stratejimiz söz konusu. Teşekkür ediyorum Barış Bey. Aynı soruyu Erdal Bey'e de yönlendiriyorum. İşte bir yenilikler, bu sıfır emisyon araçlar konusundaki işleri kolaylaştırmak için geliştirmeler, yenilikler, araç leasing ve finansman konusunda batarya finansmanı veya leasingi konusunda çalışmalarınız, şarj istasyonu konusunda bir çalışmanız, bu ekosistemi daha değerli hale getirmek için altyapı, elektronik veya da dijital altyapılar, uygulamalar gibi bu konularda projeleriniz var mı, uygulamalarınız var mı? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii memnuniyetle. Aslında biz bu noktada müşterimizin ihtiyacına göre çözümlerimizi konumlandırıyoruz. Yani kurumların ihtiyacına göre birçok çözümümüz var. Örneğin son dönemde özellikle Türkiye'de ve yurt dışında çok yaygın birçok belediye Avrupa Birliği kredisini finansman olarak kullanıyor. Ve bu sayede özellikle sıfır emisyonlu araçların alımını kolaylaştırabiliyor kendi tarafında. Burada ihtiyaca uygun çözümlerde eğer belediyelerimiz TL ile satış yapma istediği durumda, alış yapmak istediği durumda bunları biz kredilendirerek yine finansmanla destek oluyoruz. Aslında birçok farklı yöntem uygulayabiliyoruz. Bataryaların lease edilmesiyle ilgili yine çalışmalarımız var. Bununla ilgili şu anda finansman ekipleri, işte biz de detay tasarımında bunun nasıl daha kolay yapılabileceği ile ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. Ancak dediğim gibi müşterilerimizin o anki ihtiyacına uygun çözümü ihale koşullarına uygun şekilde yapmak üzere biz konumlandırdık. Teşekkür ediyorum Erdal Bey cevabınız için. Değerli katılımcılar, dinleyiciler, size 2 tane anket sorusu soracağız. İlk soruyu şimdi sistemde göreceksiniz. Soruyu okuyup cevaplandırsanız son bölümde anket sonuçlarında bize bir fikir vermesi açısından değerlendirebiliriz değerli konuklarımızla. Teşekkür ediyorum. Sorularınızı not alıyorum. Son bölümde değerli katılımcılar son bölümde panelistlerimize bu soruları yönlendireceğim. Şimdi bir diğer soruya geçiyoruz. Şarj veya yakıt ikmali altyapısının tedarikçiler ile nasıl işbirliği yapıyorsunuz? Müşterilerinize tek noktadan mı iletişim sağlayacaksınız? Yoksa araç şebeke bağlantısı, şarj altyapısı, akıllı şarj telematiği gibi farklı iletişim kanalları mı sunuyorsunuz ya da sunacaksınız? Bu bağlantılı bir soru. Buyurun Barış Bey. Şimdi az önce de belirttiğim gibi şarj noktaları konusunda bizim herhangi bir yatırımımız ve çalışmamız yok. Bu konuda biz partnerlerimizle beraber çalışıyoruz. Herhangi bir talep olması durumunda ihtiyaca göre partner firmamızla beraber ihtiyaçları ortaya çıkarıp buna göre uygun çözümleri müşterilerimize sunmayı planlıyoruz. Tabii ki ilerleyen dönemde
özellikle bizim Big Data dediğimiz daha fazla veriyi sistemden çekerek, bununla ilgili yapay zekayı da kullanarak müşterilerin ihtiyaçlarını, akıllı şarj yöntemlerini üzerinde çalışıyoruz. Bunlarla ilgili bazı yazılım geliştirme çalışmalarımız söz konusu. Bunları da belirli bir olgunluğa geldikten sonra yine müşterilerimize hizmet olarak sunmayı planlıyoruz. Teşekkür ediyorum Barış Bey cevabınız için. Buyurun Erdal Bey, sizin bu konudaki yorumlarınızı alalım. Burada da yine aslında kurumlar bunları ihalelerde aslında çok net tarif ediyor. Yani şarj istasyonlarını kendileri temin etmek istedikleri durumlar da olabiliyor. Veyahut da işte bunu şirketlerin finanse etmesini, servis desteğinin şirketler tarafından verilmesini yine ihalelerde bir madde olarak belirtebiliyor. Ya bunu şöyle düşünebiliriz. Geçmiş dönemde doğalgazlı araçlar için birçok CNG istasyonunun belediyeler tarafından kurulduğunu görmüştük. Burada da şarj istasyonlarının ve işte trafo altyapılarının bir kısmının kendi bünyelerinde, kendi inisiyatifleriyle arttırılma yoluna gittiğini görüyoruz. Kimi durumda da bunun kurulumunu ve işletilmesini de dediğim gibi satıcı firmaya, tedarikçi firmaya bırakıyorlar. Bunu ihalelerde çok net bir şekilde tarif ediyorlar. Biz her ikisi için de aslında uyumlu sistemler geliştiriyoruz. Bizim de eğer ihalede bizim tarafımızdan bir şarj istasyonu kurulumu, trafo kurulumu ve altyapı kurulumu ihtiyacı varsa biz de bunu sağlayabilecek hem partnerlerimiz var hem de biz kendi bünyemizde de bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Dolayısıyla biz burada yine müşterilerimizin ihtiyacına göre hareket ediyoruz. Kimi durumda bazı müşterilerimize mesela son dönemde satışını gerçekleştirdiğimiz araçlarda yurt dışından geliştirilmiş şarj istasyonları satın alıp mobil araçla birlikte teslim ediyoruz. Kimi durumda var olan kendi şarj altyapısını kullanmak istiyor müşterilerimiz. Biz de aracın tüm elektrik ve elektronik sistemini var olan o mevcut şarj sistemlerine uyumlu olarak tasarlıyoruz. Dolayısıyla kendi istasyonlarını da kullanıcılar kullanabiliyorlar. Dolayısıyla biz her türlü kullanıma uygun araç tarafında çözüme sahibiz. Burada müşterilerimiz bizi daha çok yönlendiriyorlar diyebiliriz Kemal Bey. Teşekkür ediyorum Erdal Bey. Şimdi bir diğer soruya geçiyorum. Elektrikli araç kullanan müşterilerinize enerji maliyetlerini kontrol altında tutmaları için ne gibi tavsiyeleriniz var? Ben en son Ankara'daki bir fuarda yine elektrikli araç üreten bir firmamızın yetkilileriyle konuştuğumda işte şehir içinde aracın kullanıldığı ve ağır trafik nedeniyle işte aracın habire dur kalk yapması nedeniyle enerji tüketiminin artabileceği vesaire konuları da konuşmuştuk. Bu enerji maliyetlerini kontrol altında tutmak için hem sürüş hem de diğer unsurlar konusunda neler söyleyebilirsiniz Barış Bey? Elektrikli araçların enerji tüketiminde çok önemli bir bölümü aslında ısıtma ve soğutma sistemleri alıyor. Dolayısıyla ısıtma ve soğutma sistemlerinin optimum, ideal olarak kullanılması aslında enerji verimliliği açısından büyük bir etkisi söz konusu. Dolayısıyla bizim müşterilerimize öncelikli olarak önerimiz ısıtma ve soğutma sistemlerini doğru zamanda doğru şekilde kullanmaları. Gereksiz yere bu fonksiyonları çalıştırdıkları zaman aslında ciddi bir enerji kayıplarının olacağı ve bunlara da enerji maliyeti olarak müşterilere yine yansıyacağı noktasında geri bildirimlerimizde bulunuyoruz. İlave olarak uygun lastiğin kullanılması, bu da yine enerji tüketimini direkt olarak etkilemekte. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi çok sık dur kalk, gerçi bu biraz işletmenin kaçınılmaz bir sonucu, şehir içi trafikte bir hizmet veriyorsanız bu kaçınılmaz bir sonuç ama özellikle burada çok yüksek ivmede hızlanma, yavaşlanma gibi noktalarda biraz daha kontrollü bir şekilde ilerlenmesi, aracın kullanılması
önemli. Ayrıca bizim araçlarımızda rejeneratif frenleme diye bir fonksiyonumuz var. Bunun farklı kademeleri söz konusu. Bu fonksiyonun özellikle frenleme fonksiyonunda bu özelliğin kullanılması ciddi anlamda bir enerji geri kazanımı sağlamakta. Dolayısıyla bu özelliği de aktif olarak kullanmalarını biz müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Bunlara dikkat edildiği sürece enerji verimliliği açısından ciddi anlamda bir tasarruf söz konusu olacaktır. Teşekkür ediyorum Barış Bey. Aynı soruyu Erdal Bey'e yönlendiriyorum. Özellikle enerji maliyetlerini kontrol altında tutmak için ne gibi tavsiyeleriniz var? Teşekkürler. Aslında belki de panelin en keyifli sorularından bir tanesi. En kapsamlı, en çok nasıl diyelim hayal gücünü ve mühendisliğin kullanılabileceği başlıklardan birisi bu. Biz aslında aracın ilk tasarlanması, müşteriye uygun tasarlanması aşamasından itibaren enerji maliyetlerinin kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yani siz bir kullanıcı olarak nasıl bir topografyada, ne kadar günlük sürede ve kilometre menzilde aracınızı kullanmak istediğinizi ve nasıl bir rotada, trafik yoğun bir rotada mı yoksa şehirler arası veyahut da şehir içi kullanımda biraz daha trafiğin rahat olduğu bir bölgede mi kullanacağınızı biz müşterilerimizden öğreniyoruz ve onların ihtiyacına uygun olan kapasitede bir araç tasarlayarak başlıyoruz. Yani aracın modelini biz simülasyonlarla gerçeğe en yakın şekilde oluşturmuş durumdayız. Bu topografyayı, bu ihtiyacı sisteme girdiğimizde bize çıktı olarak araçta kaç kilowatt saat batarya kullanılması gerektiğini biz ilk baştan tasarlayabiliyoruz. Bu bir kere en başta daha fazla batarya koymanızı engelliyor araca. Gereksiz, müşterinin kullanmayacağı gereksiz bir batarya kullanımını engelliyor. Daha sonra az önce Barış Bey de anlattı. Birçok dolaylı kazanç imkanı var araçlarda. Yani ne demek istiyorum? Örneğin bir aracın günlük kullanımında eğer öğlen aralarında bazı ara şarjlar yapabiliyorsa bu aralar değerlendirilerek bu esnada araç şarj edilebilir. Bu sayede aracın çok daha yüklü bir miktar bataryayla satılmasına engel olmuş oluyoruz. Bu sayede hem ağırlığı azalıyor aracın, hem batarya miktarı daha az oluyor, hem de tüketimi tabii dolaylı olarak düşüyor. Aracı ara şarjlar yaparak siz istediğiniz menzili gün içerisinde tekrar yeniden kazanabiliyorsunuz. Burada az önce Barış Bey yine bahsetti. Sürücü davranışlarının çok önemli bir etkisi var. Özellikle aracın fren ve rejeneratif fren sisteminin kullanımında sürücü davranışlarını eğer bir eğitecek, onu kontrol altına alabilecek sistemler kullanılırsa ki bu mümkün. Artık bu tür telematik sistemler ve sürücü takip kontrol sistemleri çok yaygınlaştı. Bunu genel merkezden takip ederek sürücülerin davranışlarını puanlayabiliyorsunuz. Performanslarını puanlayarak onların sert kullanmasını, agresif kullanmasını engelleyebiliyorsunuz ve böylece rejeneratif frenden daha fazla faydalanılıyor. Bu sayede menzili arttırıyor ve enerjiyi kazanıyor. Bir diğer kullanıcılarımıza önerdiğimiz şey gece elektrik ücretlerinin daha az, daha ucuz olduğu saatlerde şarj etmelerini biz öneriyoruz. Bu hatta şehrin bazı bölgelerinde de bölgeden bölgeye de değişiklik gösteriyor. Yani bir bölgesinde biraz daha pahalı iken elektrik maliyeti, enerji maliyeti, başka bir bölgesinde trafolara veyahut da şeye yakınken, ilk üretildiği noktaya daha yakınken bazı bölgelerde elektrik daha ucuz olabiliyor. Biz de burada garaj ve şarj istasyonu konumlamalarını bu bölgelerde yapmalarını öneriyoruz. Yine şarj istasyonu da demişken son bu birkaç haftalık bir konu. Bir yasalaşan şarj istasyonları kurulumu yasası var. Bu teşvik eden bir tasarı. Bunu da yine kullanıcılarımızın bu tasarıyı inceleyerek, kullanarak şarj istasyonlarını kurarken bu teşvikten faydalanmalarını biz öneriyoruz. Bunun dışında yine telematik sistemler kullanarak hat planlama, dinamik hat planlama yapabiliyorsunuz. Yani birçok yöntem var. Hem direkt hem dolaylı burada çok fazla enerji kazanabilecek yöntemler var. Teşekkür ediyorum Erdal Bey.
Sanırım ben İzmir'den biliyorum, İzulaş'tan. Onlar da güneş panelleriyle garajların üzerine güneş panelleriyle donatıp oradan da bir yakıt ekonomisine destek sağladılar. Biz hani belediyeler noktasında özellikle konuştuğumuzda belediyelerin siyasi gücü var. Bu panellerin teşvik edilmesiyle ilgili kanuni düzenlemeler vesaire yapılıp herhalde o konuda da bir ekonomi sağlanması e, düşünülebilir diye buradan onu da bir katkı olarak söyleyelim. Şimdi ilk anket sorumuzun cevaplarına bakalım. Şimdi ilk anket sorumuz sıfır emisyonlu otobüslerde ne zaman otobüslere ne zaman yatırım yapmayı planlıyorsunuz şeklindeydi. Biz 1, 2, 3, 4 seçeneğimiz vardı. 1 yıl, 2, 3 yıl, 4, 5 yıl veya 5 yıldan sonraydı. Şimdi 1 yıl içerisinde diyenler %22, 2, 3 yıl içerisinde diyenler %28, 4, 5 yıl içerisinde diyenler %22, 5 yıldan sonra diyenler %28 olarak cevaplandırmış katılımcılarımız anket sorularına. Tabii teknolojinin bu kadar hızlı değiştiği, özellikle pil teknolojilerinin ben 2023-24'ten sonra daha ivme kazanacağını, farklı kimyasalların devreye girebileceğini de düşünüyorum. Yani hidrojene geçmemiz bu pil teknolojileriyle, bu pil teknolojileri herhalde hidrojene geçmeden önceki safha gibi duruyor endüstriyel olarak. Ben 2024 yılından sonra bunun hızlanacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Sonuçta bunun finansman modeli doğru sağlanırsa operatörler, girişimciler, belediyeler buna girmekte daha hızlı olacaklardır. Kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesinde ilan ediliyor bunlar artık biliyoruz. O yüzden sıfır emisyonlu araçlara özellikle büyükşehir belediyelerinin daha hızlı bir talep göstereceğini de söylemek yanlış olmaz. Yine ikinci bir anket sorumuz var. O anket sorumuzu da yayınlayalım. Onu da şimdi bir mola vermiş olalım. Hem onu da cevaplayalım. Sıfır emisyona geçişin ne zaman biteceğini düşünüyorsunuz şeklinde bir sorumuz var. Katılımcılarımızdan bu anketi cevaplamalarını istiyoruz. Evet, yanıtlarımız geldi. Sıfır emisyona geçişin ne zaman biteceğini düşünüyorsunuz. Bizim 5 tane seçeneğimiz vardı burada. 5 yıl, 7, 8 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 15 yıldan sonra. Tabii 5 yıl diyenler %14, 7-8 yıl diyenler %18, 10 yıl içerisinde diyenler %25. Bunu 10 yıl dediğimizde 10 yıl yaklaşık 25, %60'a yakın bir rakamı 10 yıl içerisinde diyor. %18'i 15 yıl, %25, 25 yıl demiş. Tabii biraz ekonomik koşullar bu sorulara cevap vermekte şu ara bizim moralimizin biraz düşük olduğunu düşünüyorum ben. Onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki sırf elektrikli bir aracın o şarj altyapılarının vesairelerinin tamamlanması ve tüm ülkenin elektrikli ticari araç altyapısına kavuşması da yani 10 yıl herhalde kısa bir vade, yani kısa orta arası bir vade herhalde
Yani 110-15 yıl içerisinde diyenleri de çok haksız bulmamak lazım. Çünkü ülkenin geniş bir coğrafyası var. Biz kentleri düşündüğümüzde evet bu daha kolay olacak. Hem kentlerin finanse edilmesi imkanları nedeniyle kolay olacak diye düşünüyorum. Devam edelim. Değerli katılımcılar ve dinleyiciler. Şimdi diğer bir sorumuz var. Depo planlaması için neleri tavsiye edersiniz? Depodaki diğer araçları engellemeden, yani depo dediğimiz bu garajımız, bizim var olan garaj altyapısı, diğer araçları engellemeden tüm otobüslerin tekrar yola çıkmaları gereken zamana kadar şarj olduğundan nasıl emin olunabilir? Yani biz garajdaki araçları şarj etme konusunda, şimdi bunlar büyük araçlar, otomobiller için bile hani tahmin ediyorum böyle bir trafo sistemleri, destekler vesaireler gerekiyor. Ülkenin altyapısının bu konuda yeterli olup olmadığı o ayrı bir uzmanlık konusu. Bu konuyla ilgili ne gibi projeksiyonlarınız var ya da öngörüleriniz var? Onları alalım. Buyurun Barış Bey. Garaj planlaması aslında yine müşterinin ihtiyaçlarına göre belirlenecek tam anlamıyla bir proje. Zira burada birçok değişken var. İşte garajdaki araç sayısı, ne kadar sıklıkla sefere çıktıkları, ne kadar uzunlukta bir rotada çalıştıkları, bunlar tamamen bu planlamanın kritik noktaları. Hatta tüm şarjı, bazı uygulamalar var, tüm şarjı garajda yapmak zorunda da değilsiniz. Duraklarda yolcu indirip bindirme anında bile araçları şarj etme imkanınız var. Dolayısıyla bu tamamen kullanıcının ihtiyaçları ve optimum noktada işletimine yönelik bir proje. Garaj içerisine de baktığınız zaman burada da farklı uygulamalar yine söz konusu olabilir. Buradaki şarjların kapasitesi, gücü yine araçların şarj ihtiyacına göre, şarj süresine göre belirlenebilir. Yine plug-in şarjlarımız mevcut veya pantograf şarjlarla otomatik olarak araçların belirli bir düzende şarj edilmesi sağlanabilir. Dediğim gibi burada tamamen ihtiyaçlara göre şarj gücü, şarj tipi, şarj edilecek noktanın seçimi tamamen baştan projelendirmesi gereken bir konu. Teşekkür ediyorum Barış Bey. Aynı soruyu Erdal Bey'e yönlendiriyorum. Erdal Bey, sizin görüşleriniz nedir bu garaj planlaması, depo planlaması konusunda? Biz de otokar olarak aslında müşterilerimiz bizden bir filosunu elektrikli araca dönüştürmek istediği zaman ilk sorduğumuz ve ilk planlamaya çalıştığımız şey bunun altyapısının uygun olup olmadığı ve bunu uygun hale nasıl getirebileceğimiz noktasında bir projelendirme yapmak. Dolayısıyla biz müşterimizle birlikte oturuyoruz. Mevcut garaj altyapısının trafo kapasitelerini inceliyoruz. Bu incelemenin ardından bunu ne kadar arttırabileceğimizi buluyoruz. Çünkü aynı anda diyelim ki 50 tane aracınız var bu garajınızda. 50'sinin aynı anda şarj edilmesi mümkün olmayabilir. Yani sizin trafo altyapınızı, trafo kapasitenizi aynı anda 50 aracı şarj edecek kadar arttıramayabilirsiniz. Bu sizin yapısal bir engeliniz olabilir. Bu bulunduğunuz bölgedeki kablo kesitlerinden o bölgenin ne kadar enerjinin üretildiği noktaya olan uzaklığıyla bile alakalı. Dolayısıyla biz bu noktada önce o garaj altyapısında kaç aracı aynı anda şarj edebiliriz, bir kere onu buluyoruz. Ardından bunu nasıl sıralı şarj edebiliriz ve bunu nasıl verimli hale getirebiliriz? Bunu hesaplamaya başlıyoruz. Burada birçok yeni yöntem kullanılıyor. Akıllı kontrol sistemleri var. Şarj cihazları artık daha akıllı ve daha yük dengeleme yapabilir durumda. Bu ne demek? Yük dengelemeyi şöyle düşünelim. Garajdaki araçlardan birisi %80 şarj ile döndü. Bir tanesi o gün çok kullanıldı. %10 şarjla döndü.
Eğer siz ikisini şarj etmeye başladığınızda birinin erken biteceği aynı miktarda enerjiyle, birinin tabii geç biteceği çok net. Biz burada hepsinin aynı anda tekrar yeniden sefere çıkacağı noktada şarj sistemlerinde yük dengeleme özelliğini kullanıyoruz ve ikisinin aynı anda, birinin daha hızlı, birinin daha yavaş, hızlı şekilde şarj edilerek aynı anda eşit miktarda şarj edilmesini sağlayabiliyoruz. Garaj işletmesinin yine personelinin çok yetkin olması lazım. Biz bu konuda çok tecrübeli bir şirketiz. İşte hem Romanya'da, hem İETT garajında, hem İzmir'de Esot garajlarında araçlarımızın %95 her gün serviste olma başarısı var. Bu da yine ekibin bir başarısı. Satış sonrası hizmetler ekibinin başarısı. Burada da elektrikli araçlara geçtiğimizde bu ekip yeni yazılım teknolojilerini kullanmaya başladı. Bunları öğrendi. Bu telematik sistemlerle araç serverlarla haberleşiyor, garajla haberleşiyor ve aracın durumunu takip edip kontrol odalarından daha evvelinden hangi aracın hangi sırayla bu şarj ihtiyacı olduğunu planlamanız mümkün. Yani bu tür yeni teknolojileri kullanarak altyapıyı müşterilerimizle beraber planlıyoruz, projelendiriyoruz. Teşekkür ederiz Erdal Bey. Son soruya geçiyorum. Sıfır emisyon araçların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bizim sorumuzla benzer bir soru var. Sayın Emre Aker Otobüs İşletmesi sahibi arkadaşımızın. Belediye tipi araçlara yönelik üretim sebebi satış hedef büyüklüğü müdür? Personel veya turistik yolcu taşımaya yönelik üretim planlaması var mı? Bunun yanında bakım aralık periyotları nasıl düzenlenmiştir diye bir soru var. Yani belediye araçları dışında diğer yolcu taşımacılığı segmentasyonlarında işte turizm ve personel taşımacılığı yapıyor Aker Otobüs İşletmeciliği. Oradan böyle bir soru gelmiş. İkisini bir arada değerlendirseniz katılımcıların sorularına da geçmiş oluruz bu sayede. Buyurun Barış Bey. Ya şunu net olarak söyleyebilirim. Yani elektrikli araçların geleceği kaçırılmaz bir gerçeklik. Yani bu gelecekte tamamen elektrikli araçları, sıfır emisyonlu araçları kullanıyor olacağız. Çünkü zira bugünden itibaren aslında başlayan özellikle kamunun ortaya koyduğu bazı regülasyonlar söz konusu. Örnek vermek gerekirse mesela şu anda Paris'in merkezine fosil yakıtlı araçlarla giremiyorsunuz. Tamamen elektrikli araçlarla seyahat etmek zorundasınız. Bu tür kamu uygulamaları, regülasyonları giderek artacak. Dolayısıyla sıfır emisyonlu araçlar kaçınılmaz bir gerçek gelecek için. Bu her geçen gün de ilgi artıyor. Biz mesela özellikle Avrupa'da satışlarımızı her yıl ciddi oranda arttırıyoruz. Bir aracımız şu anda e-Jest aracımız Avrupa'da %51 oranında pazar lideri segmentinde. Diğer bir aracımız e-Atak %32 oranında yine pazar lideri. Bu gelişmeler aslında elektrikli aracı olan ilgiyi, her geçen yıl artan ilgiyi de göstermekte. Katılımcılarımızın sorduğu soruya gelecek olursak, evet tabii ki turizm araçları ile ilgili, uzun yol araçları ile ilgili planlamalarımız mevcut. Neden ilk başta şehir içi otobüslerle başladı sorusuna gelecek olursak, bu tamamen yine çevreci yaklaşımın bir sebebi. Özellikle şehir merkezindeki emisyonu büyük oranda azaltabilmek için aslında kamunun uygulamış olduğu bir strateji bu. Öncelikle bu noktalarda emisyonu azaltarak bir başlangıç yaptılar. Ayrıca araçların menzilleri de belirli noktalarda şehirler arası seyahat noktasında bazı noktalarda yetersiz kalabiliyordu. Çünkü şarj altyapısı da bu güzergahlarda çok yeterli değildi. Dolayısıyla başlamasının sebebi, şehir içi araçlardan başlamasının ana temel sebebi bu. Ama range, menzil değerlerinin artması, şarj altyapısının genişlemesiyle beraber turizm araçlarında da önümüzdeki dönemlerde bu uygulamaları sıklıkla göreceğiz. Özellikle benim düşüncem
Hidrojenli araçlar daha yüksek menzil sağlaması sebebiyle uzun yol veya turizm araçlarında çok daha sıklıkla kullanılacağını düşünmekteyim. Teşekkür ediyorum Barış Bey. Erdal Bey, buyurun, sizin bu konudaki düşüncelerinizi alalım. Evet, aslında sadece emisyon kaygısıyla değil, yani sadece sıfır emisyonla değil, yani fosil yakıt ile elektrik maliyet farkları bu açıklıkta gittiği sürece biz yine işletme maliyeti açısından da az önce de bahsettim. Bakım maliyetleri de elektrikli araçlarda 1'e 5 oranında daha az. Biz elektrikli araçların kesin tercih edileceğini düşünüyoruz. Üstelik zaman içerisinde de siz de belirttiniz. Teknoloji bu konuda yeni kimyalar geliştiriyor, yeni teknolojiler geliştiriyor. Biz maliyetlerin de bataryanın, şarj istasyonunun, gerekli altyapıların daha da uygun fiyatlı hale geleceğini düşünüyoruz ve bu türde araçlara, sıfır emisyonlu araçlara dönüş kesinlikle hızlanacak. Bizim hatta beklediğimizden çok daha hızlı bu dönüşüm gerçekleşecek. Avrupa'da Barış Bey'in belirttiği gibi çok önemli bir ilgi var. Birçok belediye bununla ilgili geçtiğimiz birkaç senedir ihalelerini artık elektrikli araçlar üzerinden çıkmaya başladılar. Bununla ilgili biz de 3 ürün segmentinde aslında araç üretiyoruz ve geliştiriyoruz. Bunlar şehir içinde toplu taşıma araçlarımız, şehirler arası yine yolcu taşıma yaptığımız araçlar, bir de işte turizm araçlarımız şu anda bizim ürün gamımızda. Biz de bütün ürün gamımızı sıfır emisyonlu araçlara dönüştüreceğiz. Burada turizm ve uzun yol için tercih edilmesi hususundaki öngörülerle ilgili olarak da biz bu soruyu sanki biraz daha hidrojen yakıtlı araçlar acaba uzun mesafede tercih edilir mi elektrikli araçlara göre diye anlıyoruz. Ben uzun mesafe araçlarda hem yolcu taşımacılığında hem de yük taşımacılığında hidrojen yakıtın önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha da ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu da yine hidrojenin kilogram fiyatının ucuzlaması ve altyapıların gelişmesiyle birlikte daha yaygın hale gelecek. Özellikle şehirler arası yolculukta biz hidrojen yakıtlı araçların daha yaygın hale geleceğini öngörüyoruz, düşünüyoruz. Dolayısıyla burada anketimizde de herkes yaklaşık %20-20-20-20 bir payla elektrikli araç dönüşümünün olacağını söylemişti. Biz bunun daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Ancak bir şey ifade etmek istiyorum. Şimdi şu anda dizel, yani fosil yakıtlı araçlar üreten, aynı zamanda doğalgazlı araçlar üreten ve sektörde pazar lideri olan firmalar kendi motorlarını da aynı zamanda üretiyorlar. Dolayısıyla o motorların bir süre daha kullanıma devam etmesini isteyebilecekler. Dolayısıyla kendi araçlarının elektrifikasyonunu belki daha uzun sürede ve daha zor bir şekilde tamamlayabilirler diye düşünüyoruz. Bu arada da işte bu noktada da bizim gibi firmaların için bir fırsat olduğunu, bir elektrikli araçları daha erken, daha müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde eğer geliştirirsek, burada da yine Türkiye'de tüm üreticilerin önemli bir üretici konumuna geleceğini düşünüyoruz dünyada pazar paylarında. Ürün gamımıza da geldiğimizde aslında Busworld'de biz araçlarımızın elektrikli versiyonlarını sergileyeceğiz. Dolayısıyla tüm katılımcılarımızı biz standımıza davet ediyoruz. Orada hepsine hem elektrikli araçlarımızı tanıtmak hem de teknolojilerinden bahsetmek için biz de çok heyecanla bekliyoruz Busworld'ü. Şimdiden böyle bir ben de teaser vereyim. Busworld'de sergileyeceğimiz araç segmentleriyle ilgili. Teşekkür ediyorum. Emre Bey bir düzeltme yapmamı istemiş. Özellikle sorumun sınırının şehir içi olduğunu belirtmemde fayda var diyor. Yani turizm araçları biliyorsunuz özellikle şehir içinde gemiler başlıyor. İşte gemiden işte müzelere, otel, havaalanı, otel, yine işte işte müze gibi ziyaret edilecek yerlerin
öğren yeri demeyelim de işte restoranlar vesaire şehir içinde dolaştırmakla ilgili bir şey sorduğunu anladım ben Emre Bey'in. Öyle bir ihtiyaçları var. Şehir içinde de bunlar günlük işte bir otel İstanbul'da otel havaalanı arası git gel 100 kilometre zaten. Bu konuda bir çalışma ekstra söyleyecek bir şey olan varsa onu da belirteyim. Ben çok kısa isterseniz şey yapayım müsaadenizle. Şöyle, şimdi biz araçlarımızı tasarlarken az önce şey dedim ben. Tüm ürün gamımızın dönüşümünü sıfır emisyonlu araçlarla biz planlıyoruz. Bunun bir zaman planı var ve mutlaka yine katılımcımızın sorduğu bu soruya uygun araçlarımız devreye girecek sıfır emisyonla. Biz tasarımlarımızı yaparken şöyle yapıyoruz. Uçtan uca bir tasarım yapıyoruz. Yani hem uzun mesafede daha uzun menziller kat edecek şekilde batarya miktarı ne kadar olur ve bunu nasıl araç içerisine yerleştiririz? Yani azami beklentiye uygun bir tasarım yapıyoruz. Eğer şehir içinde daha az mesafe ve daha nasıl diyeyim hafif bir araç beklentisi varsa müşterilerimizin batarya sayısını azaltarak farklı varyantlar ve türevlerle bu ihtiyacı da karşılayabiliyoruz. Yani aslında soruya cevabımız evet. Araçlarımızın elektrifikasyonu planımız dahilinde. Çok yakın gelecekte bunların dönüşümlerini tamamlayacağız. Dediğim gibi Buzzworld'de de daha fazla da bilgi vermem uygun olmaz. Buzzworld'de de standımıza bekliyoruz. Tüm bu gelişmelerle ilgili ziyaretçilere biz de heyecanla gelişmeleri aktarmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Barış Bey, sizin Bu söyleyeceğiniz bir şey noktada var mı? bir ilavede bulunayım. Bizim araçlarımız 450 kilometreye kadar menzile sahip. Dolayısıyla şehir içi kullanım için şu anki mevcut araçlarımız da gayet ideal. Hatta bazı araçlarımız kampüslerde personel taşıma amaçlı kullanılıyor. Bu tür opsiyonlarımız, versiyonlarımız da mevcut. Dolayısıyla şehir içi için şu anda mevcut ürün gamımızda ürünlerimiz mevcut. Bunları sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla şehir içi için hazırız diyebilirim şu an için. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Emre Bey'e de sorusu için teşekkür ediyorum. Şimdi katılımcılarımızdan Burak Küçük Bey'e bağlanacağız. O sesli, görüntülü bir soru soracak bize. Buyurun Burak Küçük Bey. Bu arada diğer katılımcılarımızdan isteyen olursa onlara da sesli soru sorma imkanı tanıyabiliriz. Yani tabii ki herkese Burak Bey'e tanıdığımız gibi bütün katılımcılarımızın sesli, görüntülü soru sorma şansları var. Buyurun Burak Bey. Merhabalar. Öncelikle Erdal Bey ve Barış Bey. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok açıklayıcı teknik anlatımlarda bulundunuz. Ben de makine mühendisi olarak özellikle CNG'li araçlar konusunda çalıştık. Hocalarımızla beraber. Açıkçası bizim tahminimiz elektrifikasyon konusunda çok daha ileri bir süreçte bunun yaşanacağı şeklindeydi. Ama görüyoruz ki şu koşullar elektrifikasyon özellikle şehir içi araçlarda çok hızlı bir şekilde hayatımıza soktu. Ama günün sonunda özellikle ekstrem durumlarda işte -15, -20 derece veya işte +35, +40 derecede liyon bataryaların performansları ciddi anlamda düşüyor. Malum ortalama bir klimanın bir otobüs 30 kW veya 40 kW arası enerji şeklini düşünürsek özellikle dolu ve hızlanma anında bataryaların ömrü konusunda yapılan tahminlerin biraz daha ben farazi olduğunu düşünüyorum. Yani olay biraz daha teorik olarak ilerliyor. Ekstrem şartlarda hala özellikle dizel ve CNG'li araçların avantajını koruduğunu düşünüyorum. Sizin bu konudaki fikirleriniz nedir? Yani şu anki mevcut teknoloji söz konusu olduğunda bu bataryaların amortisman değerleri araç işletmecileri için ne kadar mantıklı? Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle başlayayım mı cevap Buyurun. vermeye? Buyurun Barış Bey. Şimdi aslında konuşmanın başında da batarya teknolojilerinin ciddi anlamda geliştiğini, ilerlediğinden bahsetmiştik. Burada çok farklı batarya kimyasalları ve tipleri var. Hani lityum iyon diyorsunuz ama bunu da farklı birçok kimyasalı var. NMC, LFP, LTO gibi farklı versiyonları söz konusu. Bu bataryaların özellikle -25 artı
50 dereceye kadar çalışma aralıkları söz konusu. Burada herhangi bir problem ve sıkıntı söz konusu olmuyor. Ömür noktasına gelecek olursak yine dediğim gibi bu tamamen bataryanın kimyasalıyla alakalı. Çok uzun süre çevrim adetlerine sahip bataryalar da mevcut. Açıkçası soğuk havalarda evet enerji tüketimi artıyor. Ama buna göre optimum bir batarya kapasitesiyle bu işi yönetmek, sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün. Şu anki uygulamalarımızda biz 2017 yılından bu yana Avrupa'da bizzat ürünlerimiz dolaşmakta. Şu ana kadar da 4 milyon kilometrenin üzerinde yol yaptık biz ürünlerimizde. Direkt müşteri tarafından yapılan kilometredir bu. Şu ana kadar bu noktada bir problem ve bir sıkıntı yaşamadığımızı belirtebilirim. Araçlarımız Norveç'ten tutun da Romanya, İspanya çok değişik iklim koşullarında çalışmakta, faaliyet göstermekte. Ama doğru bataryayı doğru konfigürasyonla seçtiğiniz zaman ve adapte ettiğiniz zaman bu problemleri yaşamıyorsunuz. Teşekkür ediyorum Barış Bey. Buyurun Erdal Bey. Yani burada aslında Burak Bey batarya kimyalarını anladığım kadarıyla o da şey yapmış, konuyu biliyor. Şey örneği verebiliriz. Mesela eski dönemde cep telefonlarımız çok soğukta veyahut da çok sıcakta daha erken tükenirdi ama son yıllarda satın aldığımız cep telefonları artık soğuktan çok etkilenmiyor veyahut da sıcaktan çok etkilenmiyor. Yani burada batarya kimyalarının içinde kullanılan kimyasalların sıcaktan ve soğuktan etkilenmediği bir teknolojiye artık ulaşmış durumdayız. Özellikle NMC, nikel, manganez, işte kadmiyum konusunda burada bir kobalt konusunda yine şey var. Teknolojide artık belirli bir olgunluğa ulaşılmış durumda. Sıcaklıktan etkilenmeyen batarya kimyaları mevcut. Bununla da birlikte çok daha ekstrem sıcaklıklarda biz hani şu tür çözümler sunuyoruz müşterilerimize. Araçlarımızda o çözümler var şu anda. Eğer çok soğuksa bir ilave ısıtıcımız var. Yine bataryadan enerjisini çekiyor, kullanıyor. Önce bataryaları ısıtıyor. Belirli bir sıcaklığa ulaştırıyor. Bunu çok kısa sürede yapabiliyor. Yarım saat gibi bir sürede bataryayı belirli bir sıcaklığa ulaştırıyor. Daha sonra bataryalar artık sıcaktan etkilenmez hale geldiğinde bu sefer içeriği ısıtmaya başlıyor. Zaten bataryalar kullanıldıkça da üzerinden akım geçtikçe de sıcaklığını koruyabiliyorlar. Dolayısıyla hani bu tür ısıtma ve soğutma sistemleriyle de bataryayı o istediğiniz coğrafyada kullanabilir hale getirebiliyorsunuz. Aracın üzerine basit birkaç ısıtıcı ve soğutucu ünite koymanız gerekiyor. Bunun da maliyeti aracın genel maliyetinin içerisinde çok küçük kalıyor. Dolayısıyla bu tür çözümler de mümkün. Biz de bu şekilde çözümler uyguluyoruz araçlarımıza. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Erdal Bey. Şimdi izleyicilerimizden gelen sorulara makine mühendisi Ruşen Karadeniz, Elis Karadeniz arkadaşlarımız özellikle elektrikli araç yangınları konusunda ki risklere dikkat çekiyorlar. Sıfır emisyonlu araç olsa da bu liyon akülerin olası bir yangın durumunda hangi riskleri taşıdığı ile ilgili. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Ben buna şöyle bir katkı da vereyim. Daha önce yurt dışı menşeli bir OEM firmasının genel müdürü arkadaş benim müdürlüğün kuruculuğunu yaptığım otobüs kaptanlığı bölümü için elektrikli araçlara arıza yaptığında müdahale edebilecek bir sertifikadan bahsetmişti. Alman menşeli firma. Acaba şu gün gündemde bu araçlara müdahale konusunda bir özel sertifikasyon söz konusu mu? Mesela araç arıza yaptı, yanmaya geçti ya da yanmaya geçmedi. Her an yanabilir. Bu konuda nasıl istatistikler var literatürde ve endüstride? Buyurun Barış Bey. Bence bu sefer Erdal Bey'den başlayalım. Tamam. Buyurun. Sonra ben devam edeyim. Tamam. Peki, Buyurun şimdi, Erdal Bey. tabii ki. Şimdi aslında öncelikle ilk Kemal Bey'in sorduğu soruya cevap vereyim. Bir kere araç henüz daha yanmamış durumdan başlayalım.
Eğer araçta herhangi bir arıza ve bir aracın yolda kalma durumu söz konuysa bir kere yüksek voltaj eğitimi almış ve bu konuda sertifikalanmış. Yani araçta yüksek voltaj olduğunu bilen ve hangi noktalarda müdahale edeceğinin eğitimini almış ve bunun sertifikalandırılmış personelle sadece müdahale edebiliyorsunuz. Biz şu anda kendi satış sonrası hizmetler departmanımızı, Ar-Ge departmanımızı ve üretimdeki o yüksek voltajla temas eden ekiplerimize bu sertifikaları aldırdık. Bu sertifikaları da uluslararası firmalar size eğitimler vererek bunu sağlayabiliyor. Burada da yine garajlarda belirli eğitimler aldırıyoruz garaj personellerine, şoförlere. Onlar bu tür müdahaleleri yapabilir, sertifikalandırılabilir hale geliyor. Araçlarda yüksek voltajı kesen özel anahtarlar ve sigortalar bulunuyor. Siz araca müdahale etmeden önce mutlaka o sigortayı önce söküyorsunuz. Müdahale etmeden önce onu yanınıza alıyorsunuz, o sigortayı, ve bütün bağlantıyı kesiyorsunuz araçta. Dolayısıyla çeşitli güvenlik önlemleri de mevcut araca müdahale edebilmek için. Eğer araçta herhangi bir yangın oluştuysa bir kere aracın bu yanan kısmını ateşi söndürmeye çalışan, geciktiren, yanma süresini uzatan yangın söndürme sistemleri var. Bir kere bununla mutlaka teçhiz etmiş olmalısınız. Son dönemde biz bütün ihalelerde bu tür sistemlerin istendiğini görüyoruz. Yani yangın sadece batarya bölgesinde çıkmış olmayabilir. Aracın motorunda da, soğutma sisteminde de veyahut da başka bir elektroniğinde de benzer bir kısa devre veyahut da ısınma durumu olmuş olabilir. İzolasyonunu bile yakmış olabilir, bir yangına başlatmış olabilir. Bunu yangın söndürme sistemleriyle, otomatik yangını algılayan sistemlerle müdahale ediyoruz. Bir kere bu otomatik bir şekilde yangın söndürme sistemini devreye sokuyoruz. Bataryayı yangınlarını söndürmek mümkün değil. Şu anda mevcut teknolojide bu mümkün değil ama bununla ilgili de firmalar şu anda çalışmalar yapıyorlar. Bununla ilgili de iyi gelişmeler var, takip ediyoruz. Bazı firmalar ürünleri olduğunu söylüyor. Yakın zamanda onları alıp test edeceğiz. Bataryanın içine yangın söndürmeyi enjekte eden firmalar var. Güney Kore'de çalışmalar yapılıyor vesaire. Ama amaç burada yangının aniden alev almasını, parlamasını ve yolcu bölmesine ulaşmasını engellemek. Yani dolayısıyla biraz geciktiriyorsunuz. Bu sayede yolcu araçtan rahatlıkla kaçabiliyor, transfer olabiliyor. Bununla beraber yangın çıkmaması için araçta kullandığınız pilin kimyası yine çok önem kazanıyor. Burada bizim gördüğümüz kadarıyla pilin kalitesi de bunun bir göstergesi. Yani pilin tedarik kaynağının nereden olduğu, hangi fabrikada, hangi teknikle geliştirildiği, üretildiği, bunun birkaç farklı tipi var. Daha da detaya girebiliriz. İşte cell to pack deniliyor. Hücreden pakete veyahut da önce hücreden modüle, yani bir emniyet aşaması gibi düşünün. Hücreden önce modüle, sonra modüllerden pakete gibi bir tasarım da var. Böylece hücreleri bir modül içine alarak hücreleri daha kontrollü bir ortamda yönetmeye başlayabilirsiniz. Ve modüllerden paket yapabilirsiniz. Bu daha emniyetli bir yöntem. Sadece hücrelerden bir paket yaparsanız hücreleri birbirine bağlamak için yüzlerce noktada lehim yapmanız, kaynak yapmanız gerekiyor. Bu lehimlerin sağlamlığından, bunun teknolojisinden, bunu kaynatan robottan veyahut da teknikten çok emin olmanız lazım. Fabrikanın kalitesi çok önemli. Yani bu birçok parametreye bağlı araçlardaki yangınlar ve bunun etkilerinin bertaraf edilmesi. Bizim araçlarımızda kullandığımız batarya paketlerimizi biz Samsung'dan modülleri alıyoruz. Daha sonra bu Samsung modüllerini Almanya'da bir firma, Webasto firması bunları paket haline getiriyor ve son derece modern robotla tüm üretimini yaptığı bir emniyetli fabrikada bu üretimi gerçekleştiriyor. Biz bu batarya paketlerini kullanıyoruz ve araçlarımızda bugüne kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık ve karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Kullandığımız batarya kimyasından ve tekniğinden dolayı. Teşekkür ediyorum Erdal Bey. Buyurun Barış Bey. Şimdi Erdal Bey'in de belirttiği gibi batarya yangınlarını söndürecek herhangi bir şu anda teknoloji söz konusu değil. Dolayısıyla bataryanın bir defa herhangi bir şekilde yanmaması gerekiyor.
Bunun için de batarya paketinin Erdal Bey'in de belirttiği gibi kalitesi, üretim teknolojisi çok kritik. Batarya paketleri birçok teste tabi tutuluyor sertifikasyon aşamasında. Bunların arasında belirli bir süre aleve maruz kalma da söz konusu. Belirli bir süre aleve maruz kalsa bile herhangi bir şekilde paketinin yanmaması gerekiyor. Dolayısıyla aslında paket kendi içerisinde çok güvenli bir ürün. Bunun dışında, paket dışında biliyorsunuz araç üzerinde yüksek bir voltaj var. Bunun taşındığı high voltaj kablolar söz konusu. Bunlarda olacak herhangi bir kısa devre durumunu da zaten araç sürekli olarak anlık olarak takip ediyor. Miliamper seviyesinde bir izolasyon tespit edildiği zaman direkt zaten bataryalar enerji vermeyi kesiyor. Dolayısıyla bu noktada da geliştirilen sistemler aracı ciddi anlamda güvenlik seviyesini üst seviyeye çıkarmış durumda. Dolayısıyla doğru batarya ve doğru yönetim sistemiyle batarya yangınlarına hiçbir şekilde oluşmasına imkan vermemeniz gerekiyor. Şu anda bizlerin de kullandığı bataryalar ve monitoring sistemleri çok gelişmiş sistemler. Şu ana kadar da bizde herhangi bir vakayla karşılaşmadık. Teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle bu yangın konusunda sorular vardı. Tahmin ediyorum katılımcılar da memnun olmuşlardır verilen cevaplardan. Ben şahsen güzel bilgiler edindim. Şimdi bir Hasan Aydın diye o Kale Radyatör firmasından bir dinleyicimiz. Bilindiği üzere sahada ciddi miktarda bir dizel araç parkı mevcut. Sahadaki bu araçların ilerleyen dönemlerde sıfır emisyona dönüştürülmesi, elektrikli ya da hidrojenli gibi ve benzeri gibi bir plan var mı? Yapılabilir mi? Günün sonunda ilk yatırım maliyeti ülkemiz şartlarında karşılamanın biraz kullanıcı tarafından zorlu olacağı düşünüldüğünde bu dönüşümün maliyeti nasıl olacaktır? Dönüşümde bu ekstra maliyeti kullanıcı ne kadar bir sürede amorti edebilir diye bir soru sormuş. Ve biliyorsunuz son dönemde ikinci el sıfır fabrikadan araçlar gibi bazı haberleri de okuyoruz otomotiv sektörüyle ilgili. Bunun yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir dönüşüm yaptığını da hepimiz sektörde olduğumuz için farkındayız, biliyoruz. Bu konuda ki fikirleriniz ya da kurumsal olarak bu konuya bakış açınızla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Buyurun Barış Bey. Şimdi öncelikle elektrikli araçlardaki araç maliyeti büyük bir kısmı bataryadan, elektrik motorundan ve yağdan geliyor. Dolayısıyla ikinci el araçların elektrikli araca dönüşümü de ciddi anlamda pahalı bir operasyon. Zira kullanacağımız komponentler yine aynı komponentler olacak. Şu an için bunu söylüyorum ama önümüzdeki dönemde batarya maliyetlerinin azalmasıyla elektronik komponentlerdeki maliyet düşüşüyle bu feasible hale gelebilir. Ama şu an için bu dönüşüm ciddi anlamda bir maliyete sebebiyet verecek. Dolayısıyla biz kurum olarak şu aşamada bu dönüşüm işlemlerini şu aşamada çok değerlendirmiyoruz. Zira bu dönüşüm sırasında güvenlik de çok önemli. Çünkü biz bir aracı tasarlarken özellikle güvenlik noktasında birçok komponentin kalitesine, uygulamasına, üretim proseslerine az önce de bahsettik. Belirli sertifikasyona sahip kişiler tarafından bu üretim yapılabiliyor. Ve bu araç buna göre tasarlanıyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Dolayısıyla mevcut üretilmiş, dizele göre üretilmiş bir araç üzerinde bu dönüşümü de açıkçası biraz riskli buluyoruz şu an için. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı biz kurum olarak şu anda dönüşümle ilgili herhangi bir çalışmamız yok. Özgür Korkmaz Bey, Korkmaz Otomotiv, Barış Bey'e soralım bunu. Karsan Jest dizelden elektrikliye dönebilir mi? Maliyeti ne olur demiş.
Aslında Barış Bey biraz cevabını verdi ama hem katılımcımızın özel sorusu yani markayla geldiği için Barış Bey'e bir iki cümle daha düştü herhalde. Şu an için maliyeti dediğim gibi çok yüksek olacaktır. Onun yerine sıfır elektrikli jest almak daha feasible olabilir. Teşekkür ediyorum. Buyurun Erdal Bey. Ben bu soruyu şey yapacağım, yani bizim strateji ve satış ekiplerine ileteceğim. Aslında işin teknolojisi tarafında, Ar-Ge'si tarafında ben şöyle bir cevap verebilirim. Bir aracı biz üretirken ilk yaptığımız şey, aracın iskeletini ürettikten sonra ilk yaptığımız şey aracın bütün kablolarını araca biz takıyoruz. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz, insan vücudunun işte damarları gibi düşünebilirsiniz. Önce bütün bu kabloları, bu damarları aracın iskeletine şey yapıyoruz, takıyoruz. Dolayısıyla bir araca yeniden yeni bir elektrik kablolarıyla yeniden bir dönüşüm yapmak için bir kere bütün aracı bir yeniden sökmeniz, sonra yeniden geri takmanız gerekecek. Bu çok zahmetli, çok zaman alıcı ve az önce yine Barış Bey de bahsetti. Aracın maliyetinin neredeyse işte %40'ını 50'sini batarya oluşturuyordu. Buna sürücü sistemleri, güç elektroniği, motor, yeni işlemciler, yeni bilgisayarlar dediğiniz zaman neredeyse aracın yeni elektrikli aracın maliyetinin %70'i 80'i bu yeni teknolojilerden oluşuyor. Dolayısıyla kalan o %20'lik kısmı kullanmaya çalışmak ve tekrar bu zahmete girmek çok uygun değil. Ama zaman içerisinde bu dönüşümün biz olacağına inanıyoruz. Zaman içerisinde artık şu anda kullanıcılarımızın, dinleyicilerimizin araçları artık ikinci elde değerlendirilebilir durumda olacaklar. Başkaları kullanacak vesaire. Yenisini alarak bence ilerlemeyi onlar da isteyeceklerdir. Teşekkür ediyorum değerli panelist arkadaşlara. Dinleyicilerimize ve katılımcılarımızın sorularını ben sormaya çalıştım. Şu an ben soru sordum, sorumu kaçırdınız, gözünüzden kaçırdınız falan diyen varsa hemen el kaldırsın ya da sonsuza kadar sussun diyeyim. Çok güzel bir panel oldu. Ben kendi adıma çok değerli bilgiler aldım. Hem panelist arkadaşlara teşekkür ediyorum, hem katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Şöyle bir toparlama yapacak olursak, bu ekosistemin yeni oluşması demeyelim ama hani biraz yeninin biraz üzerinde artık ayaklar üstüne bastığını öngörmeye başladım. Türk otomotiv sanayisinin konuda söz sahibi olabileceği, çünkü büyük Barış Bey değinmişti herhalde ya da bilmiyorum Erdal Bey değindi. O büyük otomotiv endüstrilerinin nasıl Tesla'nın onları tuşa getirdiği gibi bizim global üreticilerin yanındaki daha küçük görünen firmalarımızın daha esnek, çevik çözümler üretebildiğini, dönüşebildiğini görüyorum. En son Hannover'de yapılan ticari araçlar fuarına katılmıştım. Orada bütün devler vardı ama onlar hep tarih veriyorlardı. Aşağı yukarı bu tarihlerdi ama ortada şu an çok elle tutulur da bir şey yok. Tahmin ediyorum pandemi, çip krizi ve lojistikteki o tedarik zincirlerindeki aksaklıklar onların projelerini biraz daha ileriye atmalarına neden oldu diye düşünüyorum. Ben Türkiye'nin bu konuda Türk otomotivini temsil eden firmaların bu konuda dünyada söz sahibi olacağını, evet sizler de bahsettiğiniz Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde zaten bu araçlar, hatta bir Karayipler'de mi bir jest olduğuyla ilgili bir haber de okuduğumu hatırlıyorum. Yanlış söylüyorsam Barış Bey beni düzeltsin, bir havaalanında öyle bir haber de aklımda kalmış bir yerlerde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Değerli panelistlerimizden son söz olarak bir katkı verecek ya da söyleyecek sözü olan varsa onlara tekrar söz vermek isterim. Ben son yaptığınız yorumlara çok katılıyorum. Aslında konuşmamın arasında da vermiştim. Şu anda bizim iki ürünümüz Avrupa'da pazar lideri açık ara.
Dolayısıyla Türk üreticiler olarak biz burada ciddi anlamda şu anda da söz sahibiyiz ve bu söz sahipliğimizi giderek arttıracağımızı düşünüyoruz. Ayrıca bugünkü forum için ben sizlere de teşekkür ediyorum. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular geldi. Bu tür böyle iletişim kanallarıyla aslında bu teknolojinin de ülkemizde daha da yaygınlaşmasını hep birlikte sağlayacağız diye düşünüyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz Barış Bey katkılarınız için sizlere ve Karsan'a. Buyurun Erdal Bey, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı son olarak? Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok gerçekten keyifliydi. Hem yeni şeyler öğrendik hem de dinleyicilerimizin, katılımcılarımızın soruları bizim için neyin daha önemli olduğunu biraz daha bize göstermiş oldu. Dediğim gibi biz de Busworld'de yeni elektrikli araç ürün ailemizi sergiliyor olacağız. Hepinizi standımıza bekleriz. Sizlerle tanışmak için ben de ayrıca sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Erdal Bey katkılarınız için sizlere ve Otokar'a teşekkür ediyoruz. Ben de Busworld ailesine teşekkür ediyorum. 26-28 Mayıs İstanbul'da düzenlenecek olan Busworld fuarında görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler ediyorum. Sözü Bora Bey'e bırakıyorum. Buyurun Bora Bey. Biz teşekkür ederiz Busworld olarak. Size Kemal hocamız Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden, Otokar'dan Ticari Araçlar Mühendislik Grup Direktörü Erdal Bey ve Karsan'dan Ar-Ge Direktörü Barış Bey teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Bu akşam umarız bu konu hakkında ilgili olan izleyicilerimize yeterli konu hakkında bilgi verilmiştir. Onlar da aydınlanmıştır. Değerli panelistlerimizin de belirttiği gibi 26-28 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Busworld Türkiye Fuarı'na hepimizi bekliyoruz. Panelistlerimizin temsil ettiği firmaların ürünlerini orada görebilirsiniz. Bu akşamki seminerle ilgili olarak da yarın da akşamdan itibaren olmak üzere fuarımızın web sitesi busworldturkey.org sitesinden bu akşamki webinerimizin bir kaydına ulaşabilir herkes. Biz tabii ki bütün kayıt olmuş Zoom üzerinden bu platforma kayıt olmuş herkese bir e-mail hatırlatması gönderip bu akşamki konuşmanın bir linkini göndereceğiz. Aynı zamanda busworldturkey.org sitesinden de fuar hakkında daha fazla detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ben yeniden bu sefer tersten gideyim. Barış Bey, Karsan, Erdal Bey, Otokar ve Kemal hocamız Afyon Kocatepe Üniversitesi teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz için hayırlı bir fuar geçireceğimizi diliyorum. İyi akşamlar dilerim. Size de teşekkürler sayın izleyiciler gelmiş olduğunuz için. Umarım sorularınıza yeterli cevaplar almışsınızdır. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.